Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da akıllara durgunluk veren Alman polisinin geldiği noktayı gösteren, ırkçılığın Almanya'da geldiği noktayı gösteren bir olayı şimdi sizlerle paylaşacağım. Nisan ayında Köln kentinde İtalyan asıllı Gattone adlı 59 yaşında bir kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Bu 59 yaşındaki kişi hiçbir direnç göstermemesine rağmen polisler tarafından tekme tokat dövüldü. Karakola götürüldü ve bu kişi bu olayın ardından kısa bir süre sonra kırılan kaburgasının kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Bununla ilgili olarak ta Nisan ayındaki soruşturma devam ederken savcı bu olaya karışan 5 tane polisin cep telefonlarına el koydu. Ve bu 5 tane polisi de açığa aldı. El konulan telefonlarda bakın bir grup kurmuşlar, WhatsApp grubu ne yazıyor? Polisin bir tanesi şunu yazmış. Diyor ki dün bir Türk'ü tekmeledim. Yarın size ağzının yüzünün fotoğraflarını gönderirim diyor. Mutlaka birini tutuklayacağız ve birini mahvedeceğiz diye yazıyor. Polis bunu yazıyor. Tekrar ediyorum, bakın iyi dinleyin. Dün bir Türk'ü tekmeledim. Yarın size ağzının yüzünün fotoğraflarını gönderirim diyor. Arkadaşlar, bu ölen İtalyanın gözaltına alındığı sırada görgü tanıkları hiçbir şekilde bu kişinin direnmediğini, polisin ona rağmen bu kişiyi dövdüğünü defalarca mahkemeye giderek savcıya ifade vererek anlattılar. Bununla ilgili olarak Köln'de sivil toplum kuruluşları özellikle sosyal medya üzerinde ayaklandılar. Bu polis terörü, polis şiddeti demiyorum bakın, polis terörü Kuzey Ren-Vesfalya İçişleri Bakanı'nın da istifa etmesi davetiyle devam ediyor. Vatandaş diyor ki istifa et diyor. Bu İçişleri Bakanı da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Polislere karşı görev başında adam yaralamadan soruşturma yürütülecek. Adam yaralama diyor. Adam ölmüş. İçişleri Bakanı, Kuzey Ren-Vesfalya'nın İçişleri Bakanı diyor ki adam yaralamadan işlem yapacağız diyor. Adam ölmüş. Arkadaşlar, ırkçılığın Almanya'da geldiği noktayı gösteren çok önemli bir olay. Mesaj atıyorlar, diyorlar ki ben dün bir Türk'ü tekmeledim. Yarın size ağzının yüzünün fotoğraflarını gönderirim diyor. Kim yazıyor bunu? Alman polisi yazıyor. Nerede? Köln'de. Arkadaşlar, ben bu haberi gördüğümde gerçekten bütün sinir sistemim bozuldu. Neden biliyor musunuz? Her fırsatta insan haklarından, demokrasiden, haktan, hukuktan bahseden bu siyasetçiler ve hukuku korumakla görevli olan polisler hepsi tiyatrocu. Perdenin arkasında başka bir gerçek var. Halının altında başka bir gerçek var arkadaşlar. Bu bir ırkçılıktır. Bu bir rezalettir. Bunun adı polis şiddeti değildir. Bunun adı polis terörüdür. Kusura bakmayın. Bir insanın ölümüne neden oluyorsan ve Kuzey Ren-Vesfalya'nın İçişleri Bakanı çıkıp bir kişiyi yaralamaktan dolayı soruşturma açacağım diyorsa olayın üzerinden neredeyse arkadaşlar 8-9 ay geçmiş. Soruşturma ortada yok. Bir de utanmadan, sıkılmadan çıkıp diyor ki soruşturma açacağım insan yaralamaktan. Arkadaşlar, Almanya'da bir polisin görevden alınması için komple 12 ay ceza alması gerekiyor. 12 ay. Ancak ne hikmetse ekstrem durumlar dışında
hiçbir polise 12 ayın üstünde ceza vermiyorlar. 8 ay veriyor, 9 ay veriyor, 10 ay veriyor, 11 ay veriyor, 12 ay vermiyor. O polis sonra görevine geri dönüyor. Görevine geri döndükten sonra ırkçılığı 5 kat arttırıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Ben bu yılın başında, Nisan ayı gibiydi, Kuzey Ren-Vesfalya bölgesinde polislerin WhatsApp'tan bir grup kurduklarını ve bu grupta da ırkçı paylaşımlar yaptıklarını sizinle paylaşmıştım. Bakın olayın üzerinden 8-9 ay geçti. Adamlar işte ben Türk avına çıkıyorum diye mesajlar var. Yabancılara şunu yapacağım diye mesajlar var. Bir sürü şey var. Bunlar çete kurmuşlar polis teşkilatının içerisinde. Arkadaşlar soruşturma hala devam ediyor. Bu adamlar hala görevlerine devam ediyor. Aynı bu olaydaki gibi. Ne diyor adam bak. Dün bir Türk'ü tekmeledim, yarın size ağzının yüzünün fotoğraflarını gönderirim. Yani ne diyor? Dövdüm diyor, ağzını burnunu kırdım. Onun fotoğraflarını yarın size gönderirim diyor. Bunu da arkadaşlarıyla paylaşıyor. Senin de arkadaşlarının da elbette ki insanlıktan nasibini almadıkları ortada. Sana bu yolu verenin de çıkıp bu şekilde insanların hayatıyla oynamana müsaade edenin de elbette ki hukuk karşısında bir yaptırımı olacaktır. Almanya'da resmi rakamlara göre her gün polise ve adli makamlara intikal eden 4 tane ırkçılık olayı var. 4 tane. Peki yansımayanlar yüzlerce her gün. Otobüste, iş yerinde, okulda, çarşıda, pazarda, karakolda, üniversitede, orada burada her yerde var. Ama hala çıkmış insan hakları dersleri veriyorlar. Hukuku korumakla görevli polis diyor ki ağzını burnunu kırdım bir Türk'ün diyor fotoğraflarını atarım diyor size diyor. İşte Almanya'nın ve Avrupa'nın geldiği nokta bu. Ben bunu anlatırken bütün polisler böyledir demiyorum. Almanya'nın her yerinde ırkçılık vardır demiyorum. Ama cezaların yaptırımının hafif olduğunu, yaptırımın olmadığını söylüyorum. Hangi cesaretle sen bir kalkıyorsun bir kişiyi bu hale getiriyorsun? Ölümüne neden oluyorsun. Hangi cesaretle? Demek ki birileri sana yol veriyor. Utanmaz, ahlaksız ve insanlık onuruna yakışmayan bir duruş. Ve bunu da birileri yol veriyor. İçişleri Bakanı da çıkıp diyor ki adam yaralamaktan soruşturma başlatacağız diyor. Adam ölmüş. Hangi yaralama? Adamın kaburga kemiğini kırmışlar. Arkadaşlar, hak, hukuk denilen şey gerçekten çok ilgi isteyen bir bebek gibi bir şeydir. Ona her zaman ilgi göstermeniz ve gereğini yapmanız gerekir. Hak, hukuk öyle konuşmayla falan olmuyor. Öyle biz şöyle bir ülkeyiz, demokratız, yok insan haklarına saygılıyız falan. Hangi ülke olursa olsun hiç önemli değil. İşte görüyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde, Köln'de birini dövüyorlar. Kim yapıyor bunu? Polis yapıyor. Kaburgasını kırıyor. Adam iç kanama geçiriyor, ölüyor. Öldükten sonra soruşturma başlatıyorlar. Neyden dolayı başlatıyormuş? Adam yaralamaktan. Ya polis adam yaralar mı ya? Ne yapmış? Silahla mı saldırmış? Neyle saldırdı? Ne yapmış? Görgü tanıkları anlatıyor. Yok bir şey diyor. Nedir kardeşim sizin bu içinizdeki ırkçılık? Nedir? Ne istiyorsunuz bu milletten? Hala şunu anlamıyorlar arkadaşlar. Almanya gibi pek çok ülke Avrupa'da göçmenle ayakta duruyor. Göçmenler sayesinde ekonomileri gelişiyor. Bunu anlamak ve kabullenmek istemiyorlar. Göçmenlerin Almanya'da olmadığını düşün. Açlıktan ölürler. Bütün fabrikalar kapanır. Bunu anlamak, görmek istemiyorlar. 60 yılı aşkın bir süredir Türkler Almanya'da hala bizi beğenmiyorlar ya. 3-4 nesildir Almanya'da hala yabancı muamelesi yapıyorlar.
Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili görüşlerinizi sizler lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenin ve mutlak surette de kanalımıza abone olun. Sizlerden bunu hasreten rica ediyorum.